Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftalık kapanışlarımızı aldık. FED etkisi gelip geçti. FED istenileni verdi fakat piyasalarda gerçekten ilginç fiyatlamalar var. Peki altında, dolarda, gümüşte ve kripto paralarda bizi neler bekliyor? İsterseniz gelin hep birlikte konuşalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni, bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dolar TL haftayı kritik kapattı. Haftalık kapanışla beraber arkadaşlar yükseliş onayını aldık. Peki dolarda bu hafta neler olacak? Dolar kontrolden çıkar mı? Dolardaki hedef seviyeleri nereler? Biraz bunlardan konuşacağız. Şimdi FED toplantısı geldi geçti. Aslında FED piyasaları rahatlatan açıklamalar yaptı. Fakat piyasalar bir türlü düzelmiyor. Kripto paralarda gevşemeler devam ediyor. Altın gümüş haftayı kritik kapattık. Gevşemelerle kapattı. Yeni haftada neler bekliyoruz? Kritik seviyeleri, kritik hedefleri konuşacağız. Ama onun öncesinde şöyle bir e, ekonomik takvime bakmak istiyorum. Bu hafta bol bol konuşmalar var. FOMC üyelerinden konuşmalar gelecek arkadaşlar. Kritik FED haftası geldi geçti. Ertesi haftada biliyorsunuz FOMC üyelerinin konuşmaları oluyor. Bu hafta yine bolca sözlü yönlendirmeler olacak. Zaten piyasalar sözlü yönlendirmelerle hareket ediyor biliyorsunuz. Son 2-3 aydır FOMC üyelerinin konuşmaları bayağı bir önem kazandı. Sebebi ise FED başkanlığından bağımsız açıklamaların geliyor olması arkadaşlar. Yine bu hafta sözlü yönlendirmeler göreceğiz. Piyasaları yine rahatlatan açıklamaların geleceğini ben düşünüyorum. Fakat piyasalar rahatlar mı onu az sonra konuşacağız. Çarşamba günü ABD tarafından enflasyon rakamları geliyor. Çok önemli olacak. Piyasa beklentisi geçtiğimiz ayı paralel bir rakam gelmesini bekliyor. %8,5 Mart ayında biliyorsunuz ABD'de enflasyon rakamı açıklanmıştı. Nisan ayı rakamlarında %8,5 civarı gelmesi bekleniyor. Benim beklentim yüksek bir rakam gelmesini bekliyorum. Yani %8,5 üzeri bir rakam gelmesini bekliyorum. Hatta %9 üzeri bir rakam gelirse bu beni hiç şaşırtmaz. Çünkü ABD'de de gıda fiyatları her geçen gün artıyor. Zaten biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatları artmaya başlamıştı. ABD'de de Nisan ayı enflasyon rakamı çarşamba günü saat 3.30'da, Türkiye saatiyle 3.30'da açıklanıyor ve ben %9'a yakın bir rakam bekliyorum arkadaşlar. Peki bununla beraber piyasalarda nasıl bir fiyatlama görürüz? En azından ben 3-4 haftadır gerçekten yatırımcısını kanser eden altın, gümüş ve kripto paralara bir can suyu olmasını bekliyorum arkadaşlar. Oralara alımlar gelmesini kendi adıma bekliyorum. Peki dolarda bu hafta neler bekliyor? Şimdi dolar TL'de benim size söylediğim şuydu. Son 2-3 videodur çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum. Hani bunun sebeplerini size defalarca kez açıkladım. Özellikle dünyadaki enflasyon oranlarında Türkiye'nin maalesef ilk 6'ya girmesi arkadaşlar. Yani üzerimizde Zimbabwe gibi ülkeler var, Surinam gibi ülkeler var. Hatta Zimbabwe'ye geçtik diye düşünüyorum ya da Surinam'ı. İkisinden birisini geçtik. Gene aynı şekilde Lübnan, ve Venezuela gibi, Arjantin gibi ülkeler var. Ve bu ülkeler arkadaşlar yani rakamların net olarak açıklanmadığı, doğru olup olmadığı bile bilinmeyen ülkeler ki bu ülkelerle şu an yarış halindeyiz. Yani enflasyonda gerçekten bir patlama var ve daha da zirveyi görmedik. Yani dolara insanlar en azından enflasyondan korunmak için dolara sarıldığı bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bunun yanında riskler artıyor. Rusya ve Ukrayna savaşı bir yandan, enflasyon bir yandan, CDS'ler alıp başının gitmiş durumda. Credit Default Swap dediğimiz CDS'ler, Türkiye'nin CDS'leri inanılmaz derecede artmış durumda. Ve her geçen gün büyük merkez bankaları faiz artışına giderken ki geçen hafta biliyorsunuz ABD tarafından FED'den 50 baz puanlık bir faiz artışı geldi. İngiltere Merkez Bankası 25 baz puanlık bir faiz artışı yaptı. Diğer irili ufaklı tüm ülkeler faiz artışlarına giderken
biz faiz artırımında inat ediyoruz. Yani düşük faiz oranlarında inat ediyoruz. Para dolara kaçarken bu kadar düşük faizle direnmemiz çok zor. Bu da dolarda başlıca sebeplerden bir tanesi. Haftalık kapanışlarımızda zaten 14.90 üzerinde aldık. Gayet güçlü bir rakamdan aldık. Şimdi seviyeleri konuşacağız. Şunu diyebilirsiniz. Zaten bizde faiz oranları yüksek değil mi? Yani %14, %15 politika faizi veriyoruz. Bu oranlar yüksek değil mi? ABD'de bakın faiz artırdığı halde daha yeni %1 ulaştı. İngiltere %1, %2. Diğer ülkeler %4, %5 en fazla. Biz %14 zaten yüksek. Öyle değil arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde enflasyon %70'e dayanmış durumda. %69,97'ye dayanmış durumda. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre. Siz şimdi %70 enflasyonu %14 faiz verirsiniz. Bu düşük bir faizdir. Diğer ülkelerle bizi karıştırmayın. Son birkaç senedir maalesef ayrıştık. O yüzden %14 şu anki enflasyona göre düşük bir orandır. Evet, dünyaya göre yüksek bir faize sahibiz ama şu anki enflasyona göre %14 faizde bile düşük bir faize sahibiz. Yani bu faiz oranlarında doları burada tutmamızın imkanı yok arkadaşlar. Ha şunu da diyebilirsiniz, düşük faiz oranlarında inat ediyoruz. Faize karşı bir savaş açtık. Faizler işte artırılmayacak vesaire. Öyle olmayacak işler. Ben size söyleyeyim. Dolar belli yerlere geldikçe, belli seviyeleri kırdıkça maalesef o faizleri daha sert artırmak zorunda kalacağımızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Peki dolarda ne bekliyoruz? 14.90 üzeri kapanışımızı aldık. Geçen haftalarda dediğim gibi çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Hani Merkez Bankası burada devreye girer. Zaten düşük olan rezervlerimizden bir miktar daha satıp doları baskılama yoluna gidebilir. Ama bu doların maalesef yükselişini engellemeyecek arkadaşlar. Geri çekilmelerde 14.75, 14.78 artık destek hattı olarak çalışacaktır. İğneleme olarak 14.71'lere kadar olabilir. Ama ben çok fazla bir dediğim gibi geri çekilme beklemiyorum. Şu anlık 14.75 trendin, yani en azından bu haftanın dip destek hattı müdahaleler olursa, ki bu süreçten sonra çok fazla Merkez Bankası müdahale edeceğini düşünmüyorum. O yüzden 14.75'i ben bir dip destek hattı olarak alıyorum geri çekilmelerde. Onun üzerinde 14.95, 14.98 ara dirençlerimiz var. Onu belirteyim. 14.98 üzerine kapanışlarda dolar TL'de 15.20'nin sinyali geldi. Buraya doğru yükselişlerin devamını bekliyoruz. Yukarıda da 15.75 hattı var. Şimdi 15 üzerine attığımızda kademe kademe 15.20'ye doğru ben çıkışların geleceğini düşünüyorum. Daha sonra 15.75 maalesef potaya girdi arkadaşlar. Yani buralarda Merkez Bankası ne yönde bir yol izleyecek? Müdahaleleri sınırlı olacaktır. Özellikle dolarda da bu şekilde hareketlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Göstergelere baktığımızda MACD tarafı al yaktı, bakın günlükte. Uzun zamandan beri al vermiyordu. Şurada bir fake bir al vardı. Ama bunda geçici olduğunu düşündüğümü söyledim. Bakın kırmızıya döndü ve tekrardan al sinyali yaktı. RSI tarafı baktığımız zaman bakın günlükte arkadaşlar sarının üzerine tekrardan çıktık. 70'e doğru gidiyoruz. Bu ne demek? Bu doların güçlendiğini bize gösteriyor. Göstergeler pozitif seyrediyor arkadaşlar. Tüm göstergelerde pozitif işaretleri görebiliyoruz. Haftalıklarda parabolik direnci 15.75'lere yakın bir seviyeden geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Yani dolar kuvvetli bir şekilde yukarıyı istiyor. Ve maalesef haftalıklarda bakın mum grafiklerinden baktığımızda kritik bir direncin zorlandığını, hatta üzerine kapanışın geldiğini görüyoruz. Yani şu yeşil bölge ilk hedefimiz olacak 15.20'ler. 15.75'ler ise önümüzdeki dönemlerde hedef haline gelecek. Dolarda maalesef yükseliş trendi başladı. Benim beklentim 14.75 destekli bu şekilde yükselişlerin devam etmesi. Peki altın tarafı. Şimdi altın tarafında dolar endeksi çıktı. Fed faiz artıracak diye dolar endeksinin yükseldiğini gördük. Fed istenileni verdi fakat piyasalar bir türlü rahatlamadı. Emtia piyasası da buna dahil olmak üzere. Peki altında ne bekleyebiliriz? Şimdi biz size şunu söyleyebilirim ki öncelikle dolar endeksini değerlendirmemiz lazım. Dolar endeksi arkadaşlar altını baskılıyor. Altında ters bir korelasyonu var. Ama bu değildir ki altın düşecek, altın çakılacak. Hayır. Dolar endeksi buradan
104 direncin üzerine atsa bile işte 108'ler yukarıda gözüküyor 104 direnci üzeri kapanışlarda. Altın yatay bir trendde seyredecektir. Dolar endeks düzeltmeye girdiği an altında tepkisini verecektir arkadaşlar. Bu işte bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamlarıyla beraber olabilir. İşte dolar endeksi haftayı nasıl açacak? 104'ü geçecek mi, bu önemli olacak. Yani şu anlık geçilmedi. Dirence yakınız ama bir kırılım yok. Ha, baktığımız zaman da güçlü duruyor, onu da belirteyim. Kırılım gelmezse 104'ten tekrardan 102'lere 101'lere doğru gevşemeler söz konusu olabilir. Kırılım gelse bile 108'ler hedef haline gelecek. Bu arada 108'lerin ben eninde sonunda geleceğini düşünüyorum dolar endeksinde. Dolara kaçış devam edecektir. Ama bu altında kalıcı bir düşüş veya da sert bir düşüş yaratmayacaktır. Ne demek istiyorum? Altında arkadaşlar bakın 1900 yukarıda bir direnç halinde şu anlık. 1850'de aşağıda alt bir destek attı. Yükselen trendini koruyor. 1850 1900 rakamlar arasında git gel devam ediyor. Ben bandın bir tık daha genişleyeceğini düşünüyorum. Yukarıda 1930'a doğru kayışlar olacaktır. Bunu belirteyim. Yani 1875-1930 hattı önümüzdeki günlerde çalışacaktır. Alt destek olarak ise 1850'yi baz alabiliriz. Şu an piyasalarda tamamen bir kumar psikolojisi işliyor arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Son 10 senedir aktif olarak trade ediyorum. Böyle bir fiyatlama ben şu ana kadar görmedim ama geçici arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Geçici olacağını düşünüyorum. Yani normal bir fiyatlamaya yakın zamanda kavuşacağız. Ve altına ben çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. 1850 destek hattı olarak çalışacaktır. Altına üstüne iğnelemeler illaki olacaktır. Gitgeller illaki olacaktır. 1850'yi baz alın. Bu rakam bizim tarihi destek hattımız ve çalışacağını düşünüyorum. Ve daha sonra altına tekrardan alımlar gelecektir. Şu an piyasa bir tık daha bakın şu sarı çizgiler arasında gitgellerine devam edecek. Yukarıda 1900, aşağıda 1850. Bu rakamlar arasında maalesef sıkıcı ve yatay trend devam edecektir. Peki gram altında nasıl poz almalıyız? Ben size şunu söyleyeyim. Gram altın dolar destekli çıkışına devam edecektir. Daha sonra ons altında buna katılacağını düşünüyorum. Bunu baz alarak yine 900 civarlarının gram altına ben güzel bir alım bölgesi olacağını düşünüyorum. Şurada genişleyen bir üçgen var. Şu an çizmeyeceğim ama bunu bilin. Genişleyen bir üçgen var. Ve bu genişleyen üçgen yukarı yönlü kırılacaktır. Kırılacağını ben düşünüyorum. 900 TL civarla benim için alım fırsatıdır. Orta ve uzun vade adına açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben bu seviyelerden alırım. 900 altın 880 890 civarlarına iğnelemeler olabilir. Ama bu değil ki benim orta ve uzun vade pozlarımı bozduğum anlamına gelecek. Aksine orta ve uzun vade pozlarımı bakın açık ve net bir şekilde söylüyorum, koruyorum. Orta ve uzun vadede altında ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. 927 937 yukarıda ilk hedef bölgesi olacaktır. Daha sonra 960 980'ler diye gideceğimizi düşünüyorum. Yani ben 900 hedefli 900 maliyette bu dirençleri, bu hedefleri kovalayacağım arkadaşlar. Yani aşağıda 890 880 ons altındaki o kanser süreç devam ederken test edilebilir. Ama ben orta ve uzun vade adına gram altın pozlarımı ben korumaya devam edeceğim. Şimdi şunu söylüyor olabilirsiniz. Gram altın çok kazandırmıyor. İşte kripto paralar daha çok kazandırıyor. Borsa daha çok kazandırıyor vesaire. Ama riskinizi bölmek adına arkadaşlar bakın biz de biliyoruz kripto paraların daha çok kazandırır. Mantıklı yerlerden alırsam altcoin'lerde, hisselerde vesaire. Ama riskinizi bölmek zorundasınız. Sepet yapmak zorundasınız. Riskinizi bölerseniz güzel yerlerden gram altın aldığınız zaman diğer taraflarda eksiğe girseniz bile buralardan toparlamalar sepetinize, portföyünüzde gerçekleşecektir. İşte bu riski bölmektir arkadaşlar. O yüzden riskinizi bölün ve sepetinize mutlaka gram altın bulunsun. Peki gram gümüş TL. Gram gümüş TL volatilitesi gram altından da ons altından da daha fazla olan bir ürün. Ben 11 maliyetli tutmaya devam ediyorum. Bakın aşağı yukarı iğnelemeler gerçekleşiyor. 11 üzerindeki harekette direkt 11.30 12.30'da gideceğimizi düşünüyorum. Az çok da destek bölgelerine geldik. Her 50 kuruşta bir kademe yapılabilir. Onu da belirteyim. Yani 11 maliyetli ben 10.50 civarlarına alım girerim. Gelirse maliyet düşürürüm 10.75'lere. Bu şekilde izlenebilir. Burada da toparlanmalar gelecektir. Sabır diyorum. Toparlanmalarda 11 üzerindeki hareketlerde 11.30 12.30 diye
devam edeceğiz. Özellikle 11.30'da işte 11.30 üzerine 11.80, 12.30 vesaire bu rakamları test edecek. Sabır diyorum, benim beklentim bu şekilde. Peki Bitcoin'den, kripto paralardan ne bekliyoruz? Şimdi kripto paraları geçmeden önce şöyle bir petrolü de değerlendirmek istiyorum. Orada da bir hareket söz konusu. Petrolde ben size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Yükseliş onayını aldık. Son videoda zaten 103'ü destek yapacak. 110'lar hedef demiştik, 115 bölgesi. 115 direncine yaklaştık. 115 direncinin ben geçileceğini düşünüyorum. Yukarıda 120 bölgesine doğru bu hafta çıkışlar gelebilir. Benim beklentim bu şekilde. Yani 115 direncinde geçileceğini düşünüyorum petrolde işlem yapanlar için. 115 bölgesinin geçilmesiyle 120 dolar hedef. 120 geçilirse bu haftaki hareketleri izleyeceğiz. Kısa vadeli 130 dolarlara giden bir petrol görebiliriz arkadaşlar. O yüzden petrol tarafı dikkat. Petrolün artması ne demek? Dünyada enflasyonun ekstra artması demek arkadaşlar. Ekstra artması demek. Şimdi Bitcoin tarafına geçelim. Haftalık kapanışımız tabii Bitcoin tarafında 7.24 fiyatlama devam ettiği için burada haftalık kapanışlar pazar gecesi gerçekleşiyor. Yani bugün. Peki ne bekliyoruz? Şimdi piyasada arkadaşlar özellikle FED'den sonra herkeste bir yükseliş algısı oluştu. Biz de dahil olmak üzere. Ben size söyleyeyim. Hani benim son aldığım altcoin pozisyonlarında zararlar var. Ha bu değil ki geçen sene çok güzel karlar elde ettik. 100x'ler, 200x'ler yaptık. Ama şu an portföyde zararlar olduğunu ben size söyleyebilirim. Tabii totalde her türlü kârdayız. Yani erken giren piyasaya her türlü kârda. Son bir senedir girenler portföyünde zararlar olmuş olabilir. Peki Bitcoin'de ne bekliyoruz? Bitcoin'de ben size şunu söyleyeyim. Özellikle 48 bin dolardan itibaren 28 Mart, Nisan'ın başından itibaren düşüşler gördük. Peki piyasa ne kadar düştü? Piyasanın ben size ne kadar düştüğünü hemen buradan göstereyim. Piyasa arkadaşlar %30'a yakın bir düşüş sergiledi. Ne kadar? %28, %29, kabaca %30'a yakın. Bakın Nisan'ın başından beri %30 düşen bir piyasa var. Şimdi ben bir tane analiz size 48 bin dolardan nakite döndüm. Buradan nakite dönün dediyse evet, o analizi bilmiştir. Yani düşüşü bilmiştir. Ama 40 bin dolara inmiş Bitcoin'e, 37 bin dolara inmiş Bitcoin'e işte buradan daha da düşebilir demek insanları panik yaptırmaktır. Zaten %30 düşmüş bir piyasa var arkadaşlar. Bu saatten sonra piyasa bir yerden toparlayacak. Buralarda insanları kanser etmek için, insanları zararına nakite döndürmek için ellerinden geleni yapacaklar. Veya da margin piyasada eli zayıf olanları piyasadan tasfiye etmek amaçlı sizlere panik yaptıracaklar. Bu saatten sonra ben fazla bir panik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Niye? 30 bin ile 33 bin dolar arasında arkadaşlar kurumların maliyetlenmeleri var. Burada bir savaş dönecektir. Burada bir maliyetlenme savaşı dönecektir. Ve piyasanın buralardan tekrardan dönmesini ben bekliyorum. Yani piyasaları tekrardan yukarı alacaklar. Mecburen almak zorundalar. Çünkü piyasaları çok fazla düşürürseler bu sefer bakın Bitcoin tarafı el değiştirebilir. Yani Bitcoin'i kontrol eden büyük güç elindeki o gücü kaptırabilir. O yüzden mecburen piyasa bir yerden almak zorundalar. Evet, kanser ettiler mi? Ettiler. Daha da zorlayabilirler. Ama piyasalar tekrardan dönecek arkadaşlar. Ben döneceğini düşünüyorum. Günlükte özellikle RSI tarafında pozitif uyumsuzluklar var. Bakın piyasa aşağı geliyor. Fiyatlar aşağı geliyor. Göstergeler yukarı zorluyor. Bu eninde sonunda bize dönüşün geleceğini gösteriyor. 30-33K bölgesi kurumların maliyetlenme bölgesi. Bu civarlarda tekrar bakın zaten inmiş mal 34 bin dolarları, 34 bin 700 dolarları, 34 bin 200 dolarlar test edilmiş. Daha da zorlayabilirler. 34 bine 33 bine doğru iğnelemeler olabilir ama dönecek ve tekrardan 40 bin dolarlara doğru ben çıkışların geleceğini düşünüyorum. O yüzden bir tık daha sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. %30 düşmüş piyasada buradan bozmak, buradan nakite dönmek biraz mantıksız olur. Piyasa sonsuza kadar düşmez. Destek hatlarına çok yakınız. Majör destek hatlarına tekrardan yukarı yönlü mecburen alacaklarını ben düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Twitter satın almasına Binance'in 500 milyon dolar katkı sağladığı ortaya çıktı arkadaşlar. Bu insanlar bu paraları boşa dökmüyorlar. Piyasayı sürekli yukarı aşağı yönlü çakıp orada tutsalar zaten piyasada kendileri de para kazanamaz. Çünkü hacim dönmez. Hacim dönmeyince
yeterli manipülasyon yapamazlar. O yüzden mecburen alacaklar. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi vesaire. Ben bu şekilde düşünüyorum. Benim bu düşüncelerim bu şekilde. %30 düşmüş piyasada şu an nakite dönmek çok da mantıklı değil. Spot piyasada alanlar için artık bu süreçten sonra çok da fazla panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Haftalık açılışlarımızı alalım. Tekrardan değerlendirmeler yapacağız arkadaşlar.